Merhaba YouTube. Uzun süredir video çekmemiştim. Tekrar sizlerin karşınızdayım. Konuya hemen giriyorum. Elimde gördüğünüz Nintendo Switch 2 ile alakalı bir inceleme ve deneyim aktarma. Aslında incelemeden çok deneyim aktarma videosu olacak. Bu cihazı almalı mısınız? Bu cihaz size hitap ediyor mu? Ne tip oyunlar oynayabilirsiniz? Biraz kendimin Nintendo ve Nintendo oyunlarıyla geçmişinden de bahsedeceğim. Biraz da kısmen teknik detaylara değineceğiz. Çok fazla sizi teknik detaylara boğmayacağım. Bu daha çok bir tecrübe aktarımı, deneyim aktarımı olsun istiyorum diyorum ve videoya başlıyoruz. Arkadaşlar Switch 2 ile hikayem benim muhtemelen 12-13 yaşımda hayatıma Nintendo, daha doğrusu Super Nintendo diye bir konsolun girmesiyle başlıyor. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlar, bu kadar geriye gidip de buradan hikayeyi başlatacaksın? Benzer hikayelerden, benzer dönemlerden eminim siz de geçmişsinizdir. Nasıl mı? Hepimizin küçükken işte 1000 in 1 ya da 10.000 in 1 diye böyle oyun kasetleriyle aldığımız çakma Atari'lerle tecrübesi olmuştur. Çakma Atari diyorum çünkü günün sonunda bunlar gerçek Atari ürünü değildi. Hepimizin o anki bulunduğu bölgede, ilçede, ilde yaşadığı imkanları ve bütçesine göre alabileceği, zaten parası olsa bile belki daha orijinalini alma imkanı olmadığı için alabileceği tek konsollardı diyelim. Ve benim de ilk deneyimim böyle başlıyor. Komşumuzun evine gidiyorum. Komşumuzun evinde bu bahsettiğim işte 10.000 in 1 şeklinde olan kasetleri olan bir Atari görüyorum. Ve bu Atari'de Super Mario oynanıyor o sırada. Super Mario'nun işte bu en eski Super Mario World diye iki boyutlu hepimizin bildiği, Mario'nun böyle işte karton gibi gözüktüğü, sadece Mario ile bütün hikayeyi bitirdiğiniz klasik Super Mario World. Muhtemelen Super Nintendo'da değil, Nintendo'nun Super Nintendo'dan önceki Nintendo 64'e çıkmış oyunudur diye tahmin ediyorum. Bu oyunun çakmasını, daha doğrusu hani kopya versiyonunu oynuyormuşum. Ben onu normal kendi orijinal oyunu zannediyordum. Ve hikayem bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Mario çok hoşuma gidiyor. Elime alıyorum. Daha elime ilk defa bir oyun kolunun, oyun konsolunun kolunu elime alıyorum. Daha isminin kol olduğunu dahi bilmiyorum. Öyle bir işte joystick diyor kimisi. Kimisi başka bir şey diyor. Ama günün sonunda hani oyun oynamamı yarayan bir alet. İşte daha kaslarım hiç gelişmemiş. Yaş o zaman daha da küçük bu arada. Hani bu dediğim aslında 12 yaşımdan da öncesine gidiyor. Yaş muhtemelen 8-9 belki. İlk yani ondan önceki tek konsola benzer deneyimim de Tetris Game Boy. İçinde sadece Tetris oyunun olduğu, yine çakma olan bir Tetris Game Boy. Babama büyük zorluklarla, ısrarlarla aldırdığım ve ondan önce hiçbir konsol deneyimim yok. Zaten onun da bir oyun konsolu olduğundan bile haberim yok. Sadece oyun oynatan bir aletti benim için. Neyse, gelelim komşunun evine. Komşunun evinde bu tabii artık hani Tetris ne onun yanında, hani Tetris işte siyah beyaz bir oyun. Eğlenceli, okey, ama Super Mario bir bakıyorum benim için devrim gibi geliyor. Renkli, zıplıyor, hopluyor, işte kaplumbağaları patlatıyoruz vesaire. Yani elime bir alıyorum, bırakamıyorum. Artık böyle hani sırayla oynarken bana sıra gelsin diye böyle tırnaklarımı falan yiyorum neredeyse. Sonra iş ödünç almaya kadar geliyor. Diyorum ki ya ben sizden bunu birkaç gün ödünç alsam olur mu? Çok yakın ilişkilerimiz olduğu için komşumuzla, onun da çocuğu beni kırmıyor ve bana ödünç de veriyor. Sonra tabii ödünç al kullan, ben hani yeni daha öğrendiğim için daha böyle 2-3 bölümü arka arkaya zor bitiriyorum. Çünkü daha kas hafızam yeni gelişiyor. Derken hani bunu daha uzun süre bende olması gerektiğinin farkına varıyorum. Daha sonrasında ben de kendime bu çakma konsollardan bir tane alıyorum ve başlıyorum deli gibi Super Mario oynamaya. Tabii günler, saatler, ilk defa deneyim, böyle oynadıkça oynayasım geliyor. Kısacası bir şey yeni keşfediyorsunuz. Ve günün sonunda ben artık böyle yavaş yavaş kas hafızamda geliştiği için oyunu bayağı ilerletiyorum. Sonra bir mekan değişikliği oluyor. Ben yurt dışına gitmek durumunda kalıyorum ailevi sebeplerden ötürü. Ve yurt dışına gittiğimde oraya yerleşiyoruz. Almanya'da, bu arada gittiğim ülkede Almanya. 11 yaşımda Almanya'ya gidiyorum. Tabii yeni dil, yeni çevre, yepyeni bir ortam, her şey yabancı size falan derken oranın zorluklarıyla da cebelleşirken bir bakıyorsunuz ki orada da birkaç sene sonra bir Türk komşumuzun çocuğunda Super Nintendo olduğunu daha sonra öğrendiğim konsolu keşfediyorum. Ve bakıyorum benim de o zamanlar içerisinde daha önceden televizyonda oynatıldığını gördüğüm Super Mario World var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunun ne farkı var? Benim yaşlarımda olan herkes, yani ben 41 yaşındayım şu an, çocukluğunu hatırlasın, Hugo vardı belki bilirsiniz. Tolga Gariboğlu, Tolga abi sunardı onu. Ve Tolga abinin sunduğu bu Hugo bayağı popüler olmuştu. Sonra bu televizyondan telefon üzerinden oynatma oyunları meşhur olduktan sonra çok kısa bir dönem, yanlış hatırlamıyorsam ATV'de Super Mario World'ü, yani Mario'nun Yoshi'nin üzerine atlayıp da gidebileceği aynı zamanda olan varyantı diyelim, bir süre bu şekilde televizyonda aynı Hugo gibi oynatıldı. Yani canlı yayına bağlanıp telefon tuşlarıyla Super Mario World'ü oynayabiliyordunuz. Takdir edersiniz ki Hugo gibi
zaten telefonla oynanmaya göre dizayn edilmemiş bir oyun olduğu için insanlar bu oyunu ikinci bölümünü bile geçemiyordu. Yani ikinci bölümü bitiren nadir insan oluyordu. Çünkü o kolla oynanmaya göre tasarlanmış bir oyun. Ama bu belki çok azınız bilir. Hugo'nun yayınlandığı ama böyle sonlarına geldiği dönemlerde, tam yılını hatırlamıyorum, araştırırsanız bulursunuz arkadaşlar. ATV'de bu şekilde Super Mario oynatıldı arkadaşlar. Ve ben Super Mario World'ü, o Yoshi'nin üzerine atlayıp gidebildiği versiyonunu, benim kafamda öyle yazılıydı, orada gördüm. Ya dedim ben bunu da oynamak istiyorum. Çünkü Yoshi'nin üzerine atlayıp gitmesi bana acayip güzel geliyordu. Yani ne güzel. İşte Yoshi dilini çıkarıyordu, o hayvanları yiyordu. Hani hayvanları alt etmenizi, karşınızdaki kaplumbağadır, başka şeydir, kolaylaştırıyordu. Avantajları vardı. Yoshi'nin zıplaması daha farklı oluyordu. Daha yüksek zıplayabiliyordu. Hani o kendisi de gidiyordu, okey, ama Yoshi ile beraber gitmesi bana büyük bir avantaj, değişiklik, yenilik gibi geliyordu. Ve tabi bu arada dezavantajları da oluyordu Yoshi'yi kullanmanın, ama benim için şeydi o, Yoshi'li Super Mario oyunu. Bir şekilde bulmalıydım bunu da, kafamın bir köşesine yazılmıştı. Tabi bu bir konsol oyunudur, işte Super Nintendo'ya çıkmıştır. Hiçbirisiyle ilgili benim şu an teknik bilgim, piyasa araştırmam yok. Çünkü bunlar daha benim çocukluğumda böyle içine büyüdüğüm bir mentalite değildi oyun konsolları. PlayStation'ı hasbelkader duyuyordum. İlerleyen zamanlarda tabii ki, bu arada yani bu dediğim Super Mario'yu keşfettiğim dönem değil de çok sonradan PlayStation 1'i duyacaktım. Ama bu oyunların konsol oyunu olduğunu bilmiyordum. Neyse, sonra dediğim gibi bu Hugo'nun yayınlandığı dönemlerin de eş zamanda yayınlanan Super Mario kafama yazılıyor. Sonra işte Almanya'ya gidiyoruz ve Almanya'da kaldıktan birkaç sene sonra dediğim gibi bir komşu çocuğunda o Super Mario'yu görüyorum ve çıldırıyorum. Ya kesinlikle ben bunu, abi bana ödünç vermelisin diyorum. Ödünç alıyorum ve ben çok iyi hatırlıyorum. Bana 2 günlüğüne ödünç vermişti. Yani cuma akşamı almıştım. Galiba pazartesi günü de verecektim. 2 günüm vardı ve Super Mario World'ü oynayabildiğim kadar, işte bitirebiliyorsam da bitirebildiğim kadar oynayacaktım. Ben nasıl çıldırıyorum oynarken, beni mi görseniz. Yani yemeden içmeden, tuvalet ihtiyaçları ve yemek ihtiyaçları dışında ara vermeden, soluksuz. Bir de tabii grafikleri de televizyonda gördüğümden de daha güzel. Çünkü televizyona, hani büyük ekran televizyonumuza, tabii o zaman büyük ekran dediğimiz gene CRT tipinde koca tüplü televizyonların 55-60 ekranlık bir kocaman tüplü Grundig televizyonumuz vardı. Ona takıyordum. Ve tabii bana has olduğu için alet, istediğim kadar oynayabildiğim için, sınır olmadığı için harika bir deneyimdi. Bu şekilde ben Super Mario'yu oynadım sabahlara kadar ve bayağı bir ilerlettim ama bitiremedim asla. Şimdi bunların hepsi yavaş yavaş aslında benim Nintendo'yu keşfetmeme sebebiyet veriyor. Sonra PlayStation Nintendo'yu artık Almanya'ya gittiğim dönemde duyuyorum. O zaman kırdırma çok meşhur. Kırdırıyordu insanlar tabii ki PlayStation'ı kullanmak için. Bu Almanya'da da vardı ama Almanya'da çok ölçüde, büyük ölçüde yasaklıydı ve herkes böyle gerçekten çok gizli el altından yaptırıyordu. Böyle arkadaşına bile söylemiyordu insanlar kırdırdığını. Çünkü eğer arkadaşı şikayet ederse onu, gerçekten ceza alabiliyordu. Bu kadar hani katıydı. Kimse birbiriyle bunu hani paylaşmazdı, çok yakın bir arkadaşın değilsen. Velhasıl kelam ben PlayStation'da bir şekilde görüyorum. PlayStation oynadığım, gittiğim arkadaşlarım da oluyor. Hatta bir şey hatırlıyorum. Galiba Resident Evil'dı. Bir komşunun gene evinde, benden yaşça büyük bir abinin PlayStation'ı var. Kırdırdı mı hatırlamıyorum. Kırdırmadığını hatırlamıyorum ama Resident Evil'da oynadığı oyun ve o korku oyununu 3 boyutlu grafik ilk defa görüyorum. Müzikler, işte o gerilim sahne falan efsane durumda. Ben böyle nasıl gerildiğimi ve nasıl heyecanlandığımı hatırlıyorum. Yanlış değilsem Resident Evil'dı. 1 mi 2 mi 3 mü sırasını hiçbir şekilde hatırlamıyorum ama büyük bir deneyimdi benim için. Mesela PlayStation'da bu şekilde tanıştım. Gelelim PlayStation'ı biraz kenara atalım. Nintendo tarafına. İşte ben Super Nintendo ile, Super Mario World ile o zaman o şekilde tanıştım. Yoshi'li Mario aklımda bir şekilde oynayacağım. Aradan yıllar geçiyor. Ben çalışmaya başlıyorum. İşte iş sahibi oluyorum. İşte düzenli maaş almaya başlıyorum. Bu sefer ilk başta gene hala odam, o zamanlar tabii konsol, gene benim kafamda bir konsol var. Konsol alıp oyun oyna gibi bir stratejiden ziyade teknolojiye girişim bilgisayarla tanışarak meydana geldi. İlk bilgisayarımı yine Almanya'da kaldığım dönem satın almıştım. Çok kısa süre kullanma imkanım oldu. Sonra Türkiye'ye geldik. İşte ben Almanya'dan döndükten, Almanya'da yaklaşık 5 yıl kaldık. 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndük. Ben lisede, lise 1'de başladım tekrardan. Ben ama oyun oynayabiliyorum yani. Bayağı piyasadaki 3 boyutlu oyunların çoğunu oynayabiliyorum. İşte Windows 98 var makinemde. İlk aldığımda onu kurcalıyorum, öğreniyorum. Bir şekilde bilgisayar sektörüne girmemi de ileride sebebiyet verecek. İşin böyle derinlerine inmeyi seven bir yapım vardı. Nasıl format atılır, nasıl şu yapılır falan derken oyun da içine girmiş oluyorum ve dolayısıyla oyunlarla tanışmam PC'de oluyor. Ve ben uzun bir süre PC'de oyun oynuyorum. PC'yi upgrade ediyorum. Para kazanmaya başlıyorum. Bir
part-time iş bulup sonra o aldığım parayla daha iyisini alıyorum. İşte sonra iş sahibi olduğum kısmına gelelim. İş sahibi oluyorum. Bu sefer gene yatırım PC tarafına. İşte hep almak isteyip de alamadığım, hep bütçem kısıtlı olduğu için en iyisi değil. Böyle giriş orta veya orta alabileceğim bilgisayarlar yerine bu sefer en üst seviye alabileceğim bilgisayarlara doğru gidiyorum ve yavaş yavaş bilgisayar tarafı iyice bende artık oturtmuş oluyor. Yani performans açısından da iyi bilgisayarlar kullandım. Hep para biriktirip aldığım makinelerde ve sonra konsola tanışmam aslında yine iş ortamında bir arkadaşımın sayesinde oluyor. God of War söz konusu. PlayStation'dan aslında gene konu açılıyor. İşte God of War diyor, şöyle oyun var, şöyle güzel oyunları var. Hatta farklı işte God of War dışındaki oyunlardan da bahsediyor bana arkadaşım. Kendisine selam olsun buradan. Erhan, bu bahsettiğim arkadaşım, video izleyince muhtemelen kendini şey yapacaktır. Umarım alta bir yorum da bırakır. Bu arkadaşım sayesinde konsol tarafına da girmiş oluyorum ben. PlayStation'ı alıyorum. PlayStation uzun süre kullanıyorum. Ama bir yandan da aklımda bu aslında o sıralar artık Nintendo'nun aslında piyasada bayağı büyük bir oyuncu olduğunu farkına artık o geçen süre zarfında vardık, öğrendik. Nintendo'nun konsolları da var. İşte Wii'si, Wii U'su, efendim söyleyeyim aklınıza gelebilecek her türlü eski konsolları da işte 2 ekranlı 3 boyutlu olan ismini unuttum. Nintendo konsolu, onu da mesela tecrübe ediyorum bir arkadaşımdan. Sonra Nintendo Switch çıkıyor. Nintendo Switch'ten önce de PS Vita'yı en son sahip oluyorum mobil konsol olarak. Yani ilk elime aldım mobil konsol PS Vita oluyor. Bu şekilde benim aslında deneyimim bayağı orada yavaş yavaş çoğalıyor. Ve bu aralarda da tabii bilgisayarda da ben bir şekilde emülatörler sayesinde Mario'nun bu bahsettiğim Yoshi'li oyununu, yani Super Mario World'ü oynama imkanı elde ediyorum. Daha gamepad'in ne olduğunu bilmiyorum. PC'deki tuşlarla oynuyorum. Bunları atayarak oynuyorum. Böyle çok efektif olmadığını hissediyorum. Yani ben diyorum ki bunu neyse zamanında ben konsolu ilerleyen zamanda alırım ve orada oynarım. Çok da kasmayayım diyorum. Yani bu emülatörle oynamak beni çok açmıyor. Sonra aradan tabii geçen süre zarfında konsol dünyasına artık atılmış, konsollarımı upgrade edebiliyor hale de geldikten sonra yanlış hatırlamıyor isem PlayStation 5'in ilk dönemlerinde Nintendo Switch ile tanışıyorum. Nintendo Switch için anlatacağım her tecrübem, neredeyse her tecrübem Nintendo Switch için de geçerlidir diyebiliriz. Çünkü Nintendo burada şu mantıkta gidiyor arkadaşlar. Nintendo Switch 2 diye çıkardı bunu. Yani Nintendo genellikle eğer konsol isminde bir değişiklik yapmıyorsa, işte Wii U, işte Super Nintendo, Nintendo 64, işte Nintendo Switch, ismine değişiklik olmuyorsa, bir sonraki jenerasyon 2 diye 3 diye çıkıyorsa aslında sadece donanımsal olarak bir yükseltme yaparak geldiğini sinyalini veriyor. PlayStation gibi 2, 3, 4, 5 yaptığında her seferinde yeni bir devrim ortaya çıkarma vaadi vermiyor mesela diğer konsolların aksine. Dolayısıyla Nintendo Switch 2 aslında Nintendo Switch 1'in donanımsal olarak yükseltilmiş versiyonu ve tabii ki beraberinde bütün deneyim de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani yine ayrılan burada mıknatıslı bu şekilde ayrı bu sefer. Hani önceden böyle çıt diye geçiriyorduk. Yukarıdan bir kaydırma mekanizması vardı. Şimdi artık bunlar mıknatıslı ve buraya böyle güzel bir klik sesiyle oturuyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Hatta klik sesini şöyle bir yakından alalım. Bu şekilde alıyor arkadaşlar. Yani biraz yükseltilmiş donanım ve geliştirilmiş deneyim ama temelde aynı sistem ve donanım ve yazılım desteği üzerinden gidiyor anlamına geliyor burada. Bunu da anlamış olduk ikinci Switch sayesinde. Nintendo Switch 1 ile bayağı aslında iyi deneyimlerim oldu. Super Mario'nun eski oyunlarını oynamanın dışındaki, oraya ayrıca parantez açacağım, yeni 3 boyutlu oyunlarında erişim imkanım oldu benim. Ama asıl alma sebeplerinden bir tanesi Nintendo Switch Online üyeliği aldığınız zaman size bu Super Mario'nun veya diğer Nintendo'nun eski konsollarındaki oyunların çoğunu bir emülasyon sayesinde cihazınızda oynatma imkanı vermesi. Nintendo Classics diye geçiyor bu üyelik paketinin alt kısmı diyelim. Yani siz Nintendo Online'ın en üst seviye üyeliğini aldığınız vakit Expansion'la beraber, yanlış hatırlamıyorsam, bu bütün eski oyunlar arşivine erişebiliyorsunuz. Buluttan oynatmıyor siz arkadaşlar, ki öyle bir seçeneği de var bu arada ama Türkiye'de o hizmet ve şu an kullanılabilir durumda değil. Size direkt cihazınıza indirme imkanı veriyor ve yine emülasyonla bu kollarla beraber herhangi bir tuş atamasına ihtiyaç olmadan, çünkü kendi oyunu, zaten kendi deneyimi, CVC de ona göre adapte etmiş, eski oyunları da oynayabiliyorsunuz. İşte benim Nintendo ile aslında tanışmam bu Super Mario World'ü burada native olarak oynayabileceğimi öğrenmemle ortaya çıktı. Yani ben dedim ki tamam, ben bunu alırım. Bu Super Mario World'ü veya eski diğer Super Mario oyunlarını, ama önceliğim Super Mario World. Burada oynarım ve sonra da diğer 3 boyutlu Mario oyunlarına ve Zelda gibi Nintendo'nun artık klasikleşmiş ve Nintendo'ya has eksklusif oyunları da bir denerim diye alıyorum.
Ve cihaz hoşuma gidiyor. Çünkü benim aslında gerçekten ilk mobil cihaz deneyimim bu. Yani elimde herhangi bir işte televizyona bağlı kalmadan çantama atıp götürebileceğim mobil bir konsolun nasıl fayda verdiğini veya nasıl imkanlar sunduğunu anlamaya durumum oluyor benim. Çünkü önceden buna en yakın deneyimim işte cep telefonumdan veya bilgisayarımdan PlayStation'ın Remote App uygulamasını açıp Remote Player uygulamasını işte bir konsolla eşleştirip PlayStation'ıma uzaktan bağlanıp oynamaktı. Bu da çok pratik bir deneyim değil çünkü çok iyi internet deneyimi, yani iyi bir internetinizin olması gerekiyor. Dışarıda her zaman bu deneyimi sağlayamayabiliyorsunuz. Ama gerçek olarak hani cihazın içine indirip lokalde oynatabilme becerisi benim aslında hani ilk tecrübeme pozitif etki sağlayan yanlardan bir tanesiydi. Nintendo Online üyeliği üzerinden ben Super Mario World'u harıl harıl oynamaya başlıyorum. Bir yandan da 1-2 tane de Super Mario World'un, daha doğrusu Super Mario'nun 3 boyutlu oyunlarından satın alıyorum. İndiriyorum. İşte kimilerini ikinci el değiş tokuşla sahibinden ilan takip ederekten o şekilde satın alıyorum. Ve kısacası ben Super Mario hazımı büyük ölçüde burada kapatmış oluyorum. Yani bu şu demek olmasın ama o zaman biz sadece Super Mario seviyorsak mı Nintendo Switch alacağız? Hayır arkadaşlar. Super Mario gibi diyelim tırnak içerisinde. Super Mario gibi aslında böyle grafiklerinden ziyade verdiği oynanış deneyimi keyfiyle ve sizi gerçekten bir yerden yakalayıp böyle saatlerce başında tutabilecek platform tarzı oyunları eğer seviyorsanız veya macera oyunlarını, bulmaca çözüm oyunlarını seviyorsanız. Kısacası hani Metroidvania dediğimiz böyle bir harita içerisinde gidip uzun uzadıya gidip sonra tekrar gezdiğiniz yerlere işte yeni özellikler ve skill'ler aldıktan sonra dönüp açamadığınız kapıları açabildiğiniz mantalitedeki oyunları seviyorsanız, işte Super Mario gibi, o yüzden çok şey ifade ediyor burada. Bu tarz oyunları seviyorsanız ve bu tarz oyunları ben zamanımın büyük bir kısmını bu oyunlarda harcıyorum. Veya zamanımın yarısını, oyunu oynadığım zamanın yarısını tabii kastediyorum burada. Yarısını ben bu oyunları oynayarak geçirebilirim. Yani ben bu oyunları seviyorum. Zaten PlayStation'ımda, Xbox'ımda bu oyunların benzerlerini oynamaktan keyif alıyorum dediğinizde işte o oyunların ana platformu ya da bu tarz oyunların çok çıktığı platform Nintendo Switch arkadaşlar. Super Mario gibi dememin sebebi ama tabii Super Mario gibi düşünmeyin, bütün bu oyunları kendi firmasından, yani Nintendo'nun kendi geliştirdiği işte 3 boyutlu oyunlar arasında platform olmayan oyunlar da var. İşte 3. bakış açısından oynanan oyunlar var. 3. parti geliştiricilerin Nintendo'nun mağazasına koyduğu FPS oyunları, macera oyunları da var ama bunlar, yani özellikle 3. partinin koyduğu oyunlar çok ağırlıkta değil. Yani ben Doom oynamak için, ben işte efendime söyleyeyim Counter oynamak için, ben işte Tomb Raider oynamak için, sadece bunları oynamak için, başka aklıma gelenler şu an, yani AAA, Cyberpunk oynamak için benim ana olayım. Şimdi Cyberpunk örnek verdik ama Switch 2'de Cyberpunk da var bu arada. Ama ana odağım, ben bu tarz AAA oyunlar oynamak istiyorum. Bunları mobil oynamak istiyorum. O zaman Switch alayım. Switch bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratabilir. İster Switch 1 olsun, ister Switch 2 olsun. Switch 2 benim öngörümle, yani Switch 1'de de bu olmamıştı ama Switch 2'nin donanımı biraz daha yükseldiği için belki fark edebilir. Asla bu tarz oyunların ana platformu olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü donanım kısıtlı. Her ne kadar işte kare yükseltme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri artık Switch 2'de olsa da, İşte Nvidia'nın DLSS'i gibi çözünürlüğü ve kareyi yapay zeka desteği sayesinde arttırma yollarıyla oyunu daha güzel gösterme yöntemleri ortaya çıksa da yine günün sonunda her çıkan oyun, yani her çıkan Doom, her çıkan işte efendime söyleyeyim işte araba yarışı oyunu, mesela araba yarışına girelim, her çıkan işte Forza, her çıkan Tomb Raider, yani her çıkan Cyberpunk, Witcher, İşte aklıma şu an gelmiyor. Zibillen, yani AAA diye aklınıza gelebilecek her oyun çıktığı gün Switch'e her zaman gelmeyecek. Ve bazıları Switch'e hiç gelmeyecek. Yani ben Switch'e yapmayacağım oyun diyecek adam. Çünkü oyun motorumu buna göre optimize edemiyorum diyecek. Çünkü işin içerisinde teknik limitler giriyor bu sefer. Yani ana platformunuz ya da ana platformunuz demeyelim, ana oyunlarınız sevdiğiniz AAA oyunlarsa, grafikleri çok ağır olan, hani böyle gerçekçiliğiyle çok ön plana çıkan oyunlarsa, grafik gerçekçiliğiyle, bu oyunlar asla çıktığı gün buna gelmeyecek. Hepsi zaten hiç gelmeyecek de hani bazıları da çıktıktan 1 sene 2 sene sonra gelecek. Cyberpunk'a bakın, yani Cyberpunk'ta Switch 2'nin muhtemelen çıkmasını bekleyip port etti kendisine, Switch 2'ye ve geldi. Tabi oynanıyor mu? Oynanıyor. Ama işte bu arada Cyberpunk gibi oyunları oynadığınızda da bu cihazın pili neredeyse 1 saat içerisinde bitebiliyor arkadaşlar. Ya da 1-1,5 saat içerisinde bitebiliyor. Bir de böyle bir limitasyonu var. Yani bu cihazın ne kadar bütün meletlerinden ve bütün
yeteneklerinden faydalanayım derseniz pili o kadar çabuk bitiren bir cihaz. Çünkü çok kalın bir kasa yapısı ve geniş bir kasa yapısı yok. İşte muadil diye görülen ama aslında muadili olmayan Steam Deck gibi, işte MSI'ın veya Asus'un ROG Ally çözümleri gibi çözümler de hani pil süresi çok çok daha yüksek olabiliyor buna göre AAA oyunlar oynadığınız zaman. Çünkü bu cihazlar çok daha kaba, kalın ve büyük cihazlar. İçine daha büyük pil sığabildiği için daha yüksek süre verebiliyorlar. Dolayısıyla bir de böyle bir limitasyonunuz var. Yani bu arada hani Mario'da oynasanız günün sonunda, tırnak içerisinde, Nintendo'nun kendine has Mario'larını, Zelda'larını, işte Animal Crossing'lerini oynayasanız da ya da Pokemon hastasısınız, Pokemon evrenini çok seviyorsunuz. Pokemon oyunlarının hepsi Switch'te. Çünkü Nintendo haklarını satın almış durumda. Dolayısıyla Nintendo'nun platformuna çıkacak sadece bu oyunlar. O zaman da hani buna mecbursunuz. Onlarda da keza aynı oynasanız böyle 6 saat oturup bunu da oynayamazsınız arkadaşlar. 3-4 saat maksimum en iyi ihtimalle. Yani bu arada 3-4 saat de az bir süre değil. Hani bunu dipnot olarak geçeyim. Ama hani bu şey değil. Alıp ben saatlerce Cyberpunk oynayacağım. Alıp ben saatlerce işte Half-Life'ın yenisi çıkarsa yarın bugün yılan hikayesinden ölen Half-Life, ya da yeni Crysis çıkar, işte ne bileyim yeni Uncharted'lar çıkar, yeni God of War'lar çıkar. Artık hepsi PC'ye de geldiği için hani Nintendo'ya da gelmeme ihtimalleri yok. O yüzden örnek veriyorum bu arada bunları. Bunları çıktığı gün zaten buraya gelmeyecek. Sony'nin şu ana kadar bu cihaz için çıkardığı tek bir oyun var arkadaşlar. O da Horizon'ın Lego oyunu. Yani Horizon Adventures diye bir Lego figürleriyle oynayabildiğiniz, yani Lego dünyasına geçen bir Horizon oyunu var. O da Switch 1'e çıktı bu arada. Switch 2 yükseltmesi de henüz almadı bildiğim kadarıyla. Yani tek oynayacağınız oyun sonunda şu an bu. Dolayısıyla hani oradan da çok ümitlenmeyin. Hasbelkader gelirse de yarın bugün AAA oyunları Sony'nin bu platforma, dediğim gibi onlarda böyle 1-1,5 saatten fazla oynayamayacaksınız. Yani bu durumda bir Steam Deck veya işte bileyim bir ROG Ally çok daha mantıklı seçim olabilir eğer oradan gitmek istiyorsanız. Super Mario gibi, işte Zelda gibi, ya da ne bileyim işte Prince of Persia'nın, şimdi örnek vereceğim, Switch'e çıkan Metroidvania oyunu gibi platform ağırlıklı, bulmaca ağırlıklı veya macera ağırlıklı, bulmaca çözme ağırlıklı oyunlarını ya da bu oyunları seviyor muyum? Eğer Super Mario hayranıysanız veya platform oyunlarını seviyorsanız, bakın genelleştiriyorum. Mesela Ori oyunu, Ori serisi var. Bilirsiniz belki, Xbox platformuna eksklusif çıkmıştı. Ori serisini de seviyorsanız mesela aynı şekilde Nintendo Switch'teki oyunlardan hoşlanabilirsiniz. Yani eninde sonunda böyle grafiksel olarak sizi çok fazla mest etmeyecek ama oynanışıyla sizi saatlerce başından kaldırmayacak, gerçekten hikayeleri de, hikaye odaklı olanları da gerçekten sizi hikayesiyle büyüleyecek oyunları, hani burada Zelda'ya parantez açıyorum, ben bu tarz oyunları seviyorum diyorsanız evet, o zaman Switch almalısınız. Switch 1 veya Switch 2, burada çok ayırt etmiyorum. Çünkü dediğim gibi Switch 2, Switch 1'in yükseltilmiş versiyonu donanımsal olarak. Evet, bazı oyun, artık birçok oyun bundan sonra Switch 2'ye eksklusif çıkacak. Yani sadece Switch 2'de oynanabilecek. Zamanla Switch 1'e oyun çıkmamaya başlayacak. Zaten donanımı çok eskimişti. Neredeyse 7-8 senedir piyasada olan bir konsol. Belki daha fazla bile olabilir. Bu konudaki bilgim net değil. Böyle bir konsola zaten çok fazla bu saatten sonra yeni oyun gelmeyebilir. Nintendo'nun kendi oyunları da dahil buna. Belki Super Mario'nun yenisi, yeni 3 boyutlu Super Mario oyunu sadece Nintendo Switch 2'ye eksklusif olarak gelebilir. Dolayısıyla ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani oyun geçmişiniz benimkiyle benzer bir oyun geçmişi ise, size oyun geçmişimi sadece anılarımı paylaşmak için anlatmadım. Eğer bu şekilde bir oyun geçmişiniz varsa ve ben hep böyle küçükten beri bir şekilde Super Nintendo'nun bir oyununa dokundum, oynadım ve hoşuma gitti. Ben bu oyunları bir şekilde seviyorum. O zaman burada oynayacağınız oyun çok fazla var. Eğer bu da sadece kendiniz bireysel olarak düşünmeyin. Eğer bir çocuğunuz varsa, çocuklarınız varsa, yaşları henüz daha işte AAA oyunları oynamaya yeterli değilse, en güvenli ve en eğlenceli, yani güvenliyle kastettiğim hani buradaki oyunların derecelendirmesini göze alarak söylüyorum, yaş derecelendirmelerini. Hem de en eğlenceleri ve oyun oynamalarını en iyi şekilde kontrol edebileceğiniz imkanları size sunan platform Nintendo Switch aynı zamanda. Evet, PlayStation'da da, işte Steam'de, bilgisayarda da ya da Xbox'ta da ebeveyn denetimleri ziyadesiyle var arkadaşlar. Orada da kısıtlayabiliyorsunuz oyunları yaşlarına göre, işte türlerine göre, şunu oynasın, bunu oynamasın, şu saatlerde oynasın, bu saatte oynamasın gibi. Ama Switch'te zaten hani platform olarak o tarz oyunları gani gani barındıran bir mağazası, bir oyun yelpazesi yok. Zaten oyunların çoğu bahsettiğim minvalde
Hasbelkader 3. parti geliştiriciler buraya Switch'in de o pazar payından bir faydalanalım. Çünkü pazar payı çok geniş Switch'in arkadaşlar. Bütün konsollardan, yani PlayStation'dan, 5'ten, Xbox, işte Series X'ten hepsiyle bir kefeye koyduğunuzda Nintendo'nun satışları hepsinin önünde. Ve ona göre kitlesi de geniş. Dolayısıyla oradan %1'lik bir bile pay almak firmalara çok cazip gelebiliyor. O yüzden oyunlarını getirebiliyorlar. İşte Doom oynayabiliyorsunuz. İşte Witcher 3 var. Efendim söyleyeyim, Tomb Raider, yani örneğini vermiştik bu arada. Tomb Raider'ın bazı oyunları var. İşte Classics çatısı altında yeniden remaster edilen eski Tomb Raider oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, yeni çıkan son üçlemesi Tomb Raider'ın oradan da galiba ilk oyunu şu an Nintendo Switch 2'ye remaster ettiler. Hatta o oyundaki bazı görüntüleri de ben bir yandan size konuşurken göstereceğim. Kayda aldığım görüntüleri. Çünkü Nintendo Switch 2'ye özel geliştirilmiş. Yani en azından upgrade almış bir oyun. Orada da grafikleri, hani Nintendo Switch'in 2'nin, daha doğrusu Switch 2'nin marifetlerini maksimum seviyede görebileceğiniz bir oyun. Dolayısıyla o da var. İşte var ama bunlar çok az. Yani eğer Nintendo'nun kütüphanesini %100 üzerinden değerlendirirsek bütün oyun arşivini, %10'u belki ya da %20'si maksimum third party AAA oyunların barındığı yerdir. Yani third party, Nintendo'nun kendisinin geliştirmediği ve AAA olmayan, yani grafiksel açıdan böyle işte sinema filmlerin bütçesiyle yarışan nitelikte grafiklere sahip oyunların burada barındığı ya da oluşturduğu dilim maksimum %10'u, bence de %15'i falan geçmez. Belki çok optimist davranıyor bile olabilirim burada. Daha az da olabilir. Dolayısıyla bunu onun için almayın arkadaşlar. Ben bu oyunları, bahsettiğim nitelikteki oyunları seviyorum. İşte bahsettiğim geçmişimdeki tecrübelerimi size paylaştım. Ben de benzer tecrübelerden, işte Atari'm oldu, Atari salonlarında oyun oynadım. İşte ne bileyim, bir şekilde komşunun çocuğunun konsolunda bir oyun oynadım ve çok hoşuma gitti. Ve zamanla bunun Nintendo ait olduğunu ve Nintendo oyunu olduğunu fark ettiniz. Oyunlar oradaymış diye buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Yani size demek istediğim, alıp da bunu sonra işte 6 ay sonra, belki 6 ay geçmeden ya hiç bu oyun oynamıyorum, ben bunda vakit geçirmiyorum diyeceğiniz bir konsol olmaması için bu cihazın kendi platformundaki, kendi yelpazesindeki oyunlara bir bir ilişkiniz, bir bağınız ve bunlara yakın hissetmeniz lazım. Ben bu tarz oyunları seviyorum demeniz lazım bu cihazı almak için. Teknik tarafa kısmen değineceğim. Çünkü teknik taraftan biraz bahsetmeden olmaz. Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 1 platformunun aslında donanımsal olarak devam ettiriyor. Yani nasıl? Platformun birinci versiyonunda Nvidia ile çalışmıştı Nintendo. Nvidia'nın Tegra tabanlı bir işlemcisini kullanmıştı. Ve yaklaşık 7-8 senede de bu işlemciyle idare etti. Çok limitli bir platformdu. Hem RAM olarak hem olarak, depolama birimi olarak ve tabii artık son zamanlarda zaten herkes limitasyonları da hissediyordu. Yani Nintendo kendi grafiksi olarak şölen diye ifade ettiği oyunlarını bile zar zor çalıştırıyordu. Dolayısıyla artık zamanı gelmişti zaten. İşte Switch 2'de yine Nvidia ile çalışaraktan, teknik olarak hangi GPU olduğu kesin belli olmayan, işte özel geliştirilmiş bir Nvidia platformuyla, yani SoC dediğimiz işlemci, grafik birimi, RAM ve depolama biriminin bir arada olduğu tek bir aslında yapı taşı üzerine, tek bir anakart üzerinde düşünebilirsiniz bir nevi. Buna sistem, ona chip diyoruz, işte SoC diye kısaltmış hali bu. Bu platform üzerinde yükselen bir konsol. Artık 4K desteği var. Evet, artık 4K bir televizyonunuza taktığınız zaman native olarak menülerini, en azından Nintendo Switch 2'nin 4K görebileceksiniz. Oyunları 4K görür müsünüz? Onunla ilgili söz veremiyorum. Bence göremeyeceksiniz. Baştan söyleyeyim size. Yani yerel çözünürlük olarak 4K'da asla göremeyeceksiniz. Belki işte dediğim gibi DLSS'e benzer teknolojilerle, çünkü Nvidia kullanıyor sonuçta. Nvidia kullanmanın artılarından da faydalanacak. Nvidia'nın kullandığı işte çözünürlük ve kare yükseltme teknolojilerini kullanarak işte 1080p'de veya 2K'da render edip 4K'ya yükselteceği bazı oyunlar olacaktır. Ki şu an jenerasyonun başındayız. Bu muhtemelen eğer Switch 1 gibi 7-8 sene idare edecekse, zaten o neslin sonuna geldiği zaman bu kare yükseltme teknolojileri veya çözünürlük yükseltme teknolojileri dahi belki yeterli gelmeyecek. Dolayısıyla hani böyle alıp da televizyona taktığımda ben böyle muhteşem deneyim elde edeceğim, İşte televizyona takınca 4K oyun oynayacağım gibi düşünmeyin. Evet, 4K çözünürlük olarak olacak ama oyunun kendisi 4K'da render edilmeyecek gibi düşünün. Kesinlikle Switch 1'in televizyondaki performansından çok daha iyi bir performans alacaksınız. Bunu size söyleyeyim. Çünkü Switch 1 maksimum 1080p çıkışı destekliyordu.
Şu televizyona taktığınız zaman televizyonun çözünürlüğü 1080p'ye düşüyordu 4K televizyonunuzun. Artık 4K TV'lerde bayağı yaygın zaten. Çoğumuzun evine girmiş durumda. Zaten televizyonda oynamak önceliğinizse yani bu cihazı yine almayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ben oturup televizyonda sürekli oynayacağım diyorsanız bu cihazı hani heba etmiş olursunuz, öyle söyleyeyim size. Bu cihaz mobil kullanılmak için düşünülmüş. Ara sıra da böyle takayım televizyonumda kanepeye gerilip yani uzanıp oynayayım. Biraz da böyle oynayayım diyenler için. Veya işte kalabalık bir akşam var. Oyun partisi yapacağım arkadaşlarımla veya ailemle. Bu tarafta hani bir deneyim istiyorsanız evet, Switch 2 yine güzel. Şu dock, işte bu televizyona bağlamak için gerekli olan dock ünitesi arkadaşlar. Buna işte güç kablosunu ve HDMI kablosunu arkadan takıp televizyona gönderiyorsunuz. Cihazı da bu şekilde oturtuyorsunuz arkadaşlar. Ve oluyor size artık bu bir televizyona takılan aynı PlayStation gibi bir konsol. Bu kollar çıkıyor kenardan ve çıktığı zaman bunları birleştiren ve bir nevi bir kola çeviren bir aparat var. Ona takıyorsunuz ve bunlarla oynayabiliyorsunuz. Harici o ayrı ayrı olarak da oynayabiliyorsunuz. Bunların başlarına geçen adaptörlerle her birisini birer kontrolcüymüş gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani bundan 2 kişi oyun oynayabiliyor aslında baktığınız zaman. Birisini kendiniz, birisini diğer arkadaşınıza verebilirsiniz. Pro controller'ı var. Aynı işte diğer konsolların sahip olduğu harici kontrolcüler, DualSense veya Xbox'ın Gamepad'i gibi harici kontrolcüsü de var. Nintendo Switch Pro Controller diye geçiyor. Hatta onun da yeni revizyonu çıktı. Switch Pro Controller 2 diye. Bu arada Switch, eğer eskiden aldığınız Switch Pro kontrolünüz varsa Switch 2'de de çalışıyor. Ben birebir tecrübe ettim ve test ettim. Onayladım arkadaşlar. Çalışıyor. Uyumlu yani. Switch 2 Pro kontrolörü ille de almanıza gerek yok. Eğer hani şu özelliği bana lazım demiyorsanız kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu kontrolcülerin sayısını artırıp 3-4 kişi aynı anda evde bir akşam oyun partisi yapmak istiyorsanız uygun. Ama ben bunu 7/24 bu şekilde dock'ta takılı, televizyona bağlı kullanacağım diyorsanız bu cihazı heba etmiş olursunuz. Yanlış bir şey yapmış olmazsınız arkadaşlar. Burada bunu yapmayın, etmeyin demiyorum. Yanlış bir şey değil bunların hiçbirisi. Cihazın olayı mobil olması ve bazen de televizyonda kullanılabiliyor olması. Switch ismi de buradan geliyor zaten. Yani kullanma modunu ve şeklini switch edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz yani. İster elinizde mobil olarak, isterseniz de televizyona takılı olarak arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bir özelliği de var. Televizyona takıp oynayabiliyorsunuz. Burada da bu arada güzel bir özellik de gelmiş bu tarafla alakalı. İşte bunu bu şekilde yani birkaç gün veya bir hafta fark etmez takılı bıraktığınız senaryolarda bu cihaz aslında sürekli şarj oluyordu mesela. Switch 2'den farklı olarak gelen bir özelliği anlatacağım size. Bu cihazı normalde siz takılı bırakıyorsunuz ve bu cihaz hani hemen belki ertesi gün yanınıza alıp götürmeyeceksiniz. Birkaç gün o dock'ta takılı kalacak. Ne yapıyor? Bu sürekli %100 de şarjlı olarak duruyor ve biliyorsunuz her mobil cihazda olduğu gibi telefonundan kamerasına, aklınıza gelecek her türlü cihazda %100 de uzun süre şarjda durması pilin yaşam ömrünü büyük ölçüde kısaltmaya başlıyor. Bunun çözümü de genellikle batarya %100 de tutmamaktır. Yani %80 gibi bir güvenli seviyede tutmaktır. İşte cihaz bu Switch 2'de bu özelliği de beraberinde getiriyor. Yazılımsal olarak bir menüde bir özellik var. Ekran görüntülerine birazdan arada girerim ben. Bu cihazın hani Switch 2'de gelen bir özellik. %80-90'da bırak, yani %100'e kadar şarj etme diye bir seçeneği var. İlle de dakika takılı olmasına gerek yok bu arada. Yani normal kendiniz bir adaptörle şarj ettiğiniz zaman da %90'ı ya da %80'i geçmesin. Cihazın kontrolünü bırakıyorsunuz ve böyle %80 ile 90 arası bir yerde bırakıyor. Dolayısıyla sürekli şarjda bıraktığınız, ister şarjda unuttuğunuz, ister dock'ta takılı bıraktığınız bir senaryoda cihazın pilini koruyor. Bu güzel bir özellik. Birçok inceleme izledim YouTube'da Switch 2 ile alakalı. Hiçbirisinin buna değindiğini görmüyorum. Yani önemli bir nokta bence. Çünkü bu cihaz mobil bir cihaz. Pilini yıpratmamamız lazım çok çabuk. Hani o yüzden önemli. Yoksa hani çok küçük bir özellik. Yani kullandığımız telefonların birçoğuna, hani Android olsun, iOS olsun, bu özellik aslında geldi de. 80'de limitleyebiliyorsunuz. %100'e mi ihtiyacınız var? Özelliği kapatın, %100 şarj edin. İşte dışarı çıkmanız gerekiyor, örnek veriyorum. Kullanın arkadaşlar. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yani size olabildiğince tecrübelerimi, hem geçmişteki tecrübelerimi de anlatarak bu cihazı almaya nasıl karar verdim ve nasıl günün sonunda hani bu cihazı artık ben alayım ve şunları oynayayım diye karar verdiğimi anlatmak istedim ki siz de benzer süreçlerden geçtiyseniz evet, bu cihazı alıp ben oyunları şu oyunları oynamak için alacağım ve benim mobil de aynı zamanda olmasına bu cihazın ihtiyacım var dediğiniz senaryolarda Switch 2'yi almanız mantıklı arkadaşlar. Bir şekilde geçmişte Nintendo'nun oyunlarına dokunduysanız ve sevdiyseniz bu oyunları burada en iyi deneyimle ve en hani olabilecek en iyi platformda, bu oyunlar için uygun olan platformda oynamak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Çocuklarınızı oyunlarla tanıştırmak istiyorsanız en güvenli ve en seçeneği bol
bolca oyun bulabileceğiniz, eğlenceli oyunlar bulabileceğiniz, hem çocuğunuzun tek başına hem de sizle beraber oynayabileceği oyunları fazlasıyla bulabileceğiniz bir platform. Bu da bir seçim nedeni olabilir. Yani kendiniz için değil, çocuğunuz için almak istiyor olabilirsiniz. İşte o zaman Switch 2 veya Switch 1 artık bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Geleceğe yatırım olması açısından şu an bir karar verecekseniz Switch 2'yi tavsiye ederim. Sonuçta Switch 1 de ömrünü fazlasıyla tüketmiş, çok uzun süre piyasada kalmış bir cihaz. Ama olabildiğince size tavsiyem Switch 2'ye eğer bütçeniz yetiyorsa yönelmeniz ve uzun soluklu platform olacağı da belli olduğu için Switch 1'den yola çıkarak söylüyorum. Switch 2'yi tercih etmeniz yönünde olur arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız öncelikle kanalıma abone olmayı ve bu videoya like basmayı ve sevdiklerinizle bu videoyu seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi ve daha fazla kitleye hitap edebilmesi için ve size daha iyi de içerikler üretebilmek adına sizden istediğim ücretsiz şeyler bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.